PEG rasyosuna göre en ucuz 5 hisseden bahsedeceğim size arkadaşlar. Buradaki baz aldığımız hisseler BIST 30 hisseleri arkadaşlar. PEG rasyosu nedir? Önce isterseniz bundan kısaca bahsedeyim. Bir şirketin mevcut fiyatının gelecekteki büyüme potansiyeliyle nasıl ilişkili olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Yatırımcılar için oldukça önemli. Çünkü şirketin piyasa değerini büyüme beklentileriyle uyumlu olup olmadığı konusunda yardımcı oluyor. Genellikle PEG oranı birden küçükse şirketin hisse değeri, hisse senedi fiyatı düşük ve potansiyel olarak da yatırımcılar için cazip oluyor arkadaşlar. PEG rasyosunun ne olduğunu kısaca anlattıktan sonra hemen isterseniz bu 5 hissemize geçelim. Az önce söylediğim gibi BIST 30 hisselerinin arasından olacak. Hemen 5. sıradaki bunların arasındaki en pahalıyla başlayalım. 0.20 oranla Enka'ya arkadaşlar. PEG oranı 1'in altında olması gerekiyordu. Büyüme potansiyeline göre ucuz kabul etmek için. Enka'yı dediğim gibi 0.20. 4. sırada Garanti Bankası geliyor arkadaşlar 0.13 oranı. 3. sırada Pegasus 0.06. 2. sırada Türk Hava Yolları geliyor 0.01 ve yine aynı oranla Ereğli de 1. sıraya koyulmuş 0.01 oranlı arkadaşlar. Yani burada isterseniz hızlıca sayalım. Ereğli, Türk Hava Yolları, Pegasus, Garanti Bankası ve Enka'yı en ucuz 5 hisse olarak gözüküyor PEG oranına göre. Ancak burada işte PEG oranına göre en ucuz hisseler diye işte bunları aldık kesinlikle çok yükselecek, çok uçacak, kaçacak anlamına gelmiyor. Yani bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Ancak baktığımız hani hisse senedi almak istediğimizde güvenilir bir şirkette yatırım yapacaksak işte genelde şöyle bir mantık oluyor. İşte bunlar artık büyüdü, çok fazla gitmez gibi bir mantık oluyor. Ama en azından hani çok fazla borsadan anlamıyoruz diyelim ki. İşte küçük hisselerin bu işte analizlerini yapabilecek seviyede değilsek ve hani güvenilir şirketlere yatırım yapıp beklemek istiyorsak bunlar da bu güvenilir şirketler, BIST 30 arasındaki güvenilir şirketler içerisinde en ucuz olan 5 hisse diyebiliriz PEG oranına göre. Ancak dediğim gibi bu mutlaka bu fiyattan olduğu için işte PEG oranına göre, PEG rasyosuna göre düşük diye mutlaka uçacak, fırlayacak anlamına gelmiyor. Ama yatırım yaparken bunlar da göz önünde bulundurması gereken önemli konulardan bir tanesi bence. Ben şahsi olarak baktığımda işte mesela Türk Hava Yolları, Pegasus ikisini birden almak saçma ama ikisinden birini seçebilirim en azından. İşte ya da işte Ereğli'ye baktığımda çok uzun süredir fiyatı sabit kalmış bir hisse. İşte geleceğine baktığımızda belki güzel yerlere gelebilir. Çok ciddi karlar elde ettirebilir. Çok fazla bekletti çünkü artık. Bu şekilde baktığımızda büyük firmalar, güvenilir firmalar ve uzun vade yatırım yapmak için bence çok mantıklı firmalar. Bu yüzden sizinle paylaşmak istedim. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Faydalı bulursanız takip edip yorum yaparsanız çok sevinirim. Bildirimleri açarsanız da daha sonraki videolarım karşınıza düşecektir. Daha sık buluşuruz inşallah. İyi günler.